Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen, yıllardır sipariş aldığım kete tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, 1 paket instant maya, 2,5 bardak ılık süt, 2,5 bardak kadar su ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. 3 adet yumurtam var. İkisinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğer yumurtalarımı ekliyorum. 1 bardak sıvı yağ kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. 200 gram kadar tereyağını erittim. Onu da ekliyorum. Bu arada isterseniz sıvı yağ kullanmayabilirsiniz. Sadece tereyağı ile de hazırlayabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 3-4 bardak kadar un ekledim. Üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar tuzumu ekledim. Yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. İsterseniz su ve sıvı yağ kullanmayabilirsiniz. Sadece tereyağı ve süt ile kete tarifini hazırlayabilirsiniz. Normal orijinal kete tarifinde sıvı yağ ve su kullanılmaz. Ama bizler biraz daha hafif olsun istediğimiz için bu şekilde hazırlıyoruz. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Kete hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İyice yoğrulması gerekiyor. Kete hamurunu yeteri kadar güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kete hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk etapta hamurun havasını alıyorum. Şöyle bir toparlayıp masaya alıyorum. Bu hamurdan toplamda 4 tepsi kete hazırlıyorum. İsterseniz farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Birçok kete tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz.
Hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüp 4 adet beze elde ediyorum. Tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Yoğurma kabının içerisinde 10-15 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Eğer vaktiniz yoksa hızlı bir şekilde bezeleme işlemine geçebilirsiniz. Her bir bezeyi 6'ya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeler dinlenirken bu arada ben de iç hazırlama kısmını bu aşamaya ekledim. Dilerseniz ilk etapta da hazırlayabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra da hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık 150 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Un miktarı yağın kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. 3,5 bardak kadar un kullandım. Unu ekledikten sonra bu şekilde güzelce karıştırıp 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Kesinlikle helva gibi kavurmuyoruz. Birkaç dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. İsteğe bağlı olarak tuzlu veya şekerli yapabilirsiniz. Eğer tuz kullanacaksanız 1 tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Şekerli istenildiği için ben şekerli hazırlıyorum. Bu tarif için yaklaşık 1 bardak kadar şeker kullandım. Eğer şekerini çok sevmiyorsanız 1 çay bardağı kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak ceviz de kullanabilirsiniz. Şekerini ekledikten sonra dilerseniz 1 çay bardağı kadar ceviz de ekleyin. Tamamen soğuduktan sonra kullanıyorum. Bezelerimi dinlendirmiştim. Her bir bezeyi 6'ya bölüp tekrardan beze elde ettim. Bazı aşamalarını kestim, kafanız karışmasın. 4 tane büyük beze hazırlamıştık. Her bir bezeyi 6'ya bölüp küçük bezeler hazırladım. 10 dakika kadar dinlendirdim. Elimle büyüttükten sonra hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. İç harcını koyduktan sonra toparlıyorum. Hepsini toparladıktan sonra keteyi istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açıyorum. Eğer ince olmasını istiyorsanız biraz daha büyütebilirsiniz. Ben bir tane tepsiye 6 tane sığacak şekilde ayarladım. Tepsiye yerleştirdikten sonra 15 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişiriyorum.
Bu kolay kete tarifi isterseniz Erzurum, Kars ketesi tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ketelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.